Öyle bir yer düşünün ki kurak dik başlı zirvelerden aşağılara indikçe önce bulutların üzerine indiği, sonra gökkuşağı gibi rengarenk ormanların içerisinde kaybolduğu bir ütopya. İşte o ütopyanın içerisinde Kaçkar Dağları'ndayız. Başlangıçlar hep şen, hep heyecanlıydı. Tam kızıldığında, gecenin bağrındaydı. Bir dostun yanı başındaydı hayatın anlamı. Sanki ilerleyen kişi için ölüm yoktu, tasa yoktu. Devinim vardı sadece, dünyayı aydınlatan, yaşamı anlamlı kılan. Kaçkar Dağları, Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz dağları boyunca sıralanan bir dağ silsilesi. En yüksek zirvesi Kavrum Dağı ve bu dağ 3932 metredir. Biraz etimolojisini araştırdığımızda Avrupa ve Osmanlı kayıtlarında Lazistan Dağları olarak biliniyor. Kaçkarların kelime köküne indiğimiz zaman ise Ermenice bir kelime olan Haçlı taş anlamındaki Haçkar kelimesinden türediğini anlayabiliyoruz. Gökyüzü bunca geniş, hayat bunca kısa, hayaller bunca sonsuzken yol özgürlüktü, yol dostluktu, maceraydı. Sonsuz olasılığın toplamı yaşamın kaynağıydı belki de bizim için. Bulutların içerisine kaybolmak, bakir şelalelerin suyunu içmek, Kaçkarlarda doğayı keşfetmek eşsiz bir duyguydu elbette. Bu ütopyanın doğusundaki bütün dereler adeta bulutlardan çağlayıp Fırtına Deresi'ni oluşturuyor. Fırtına Deresi'nin geçtiği her yerde Fırtına Vadisi olarak adlandırılıyor. Fırtına Deresi ilk damlasının denizle buluşmasına kadar yaklaşık 69 kilometre mesafe kat eder. Doğu Karadeniz coğrafyasının en müstesna bölgelerinden biri olan Fırtına Vadisi'nin tamamını geçer. Karadeniz kıyı çizgisinden başlayıp iç kesimlere doğru birden çok kola ayrılarak Kaçkar Dağları'nın kuzey yamaçlarına kadar uzanmasıyla başlar. Yola çıkan kişi nereye ulaşabileceğini ancak yürüyüp, yolu aşıp vararak bilebilir. Yol yürümeden bilinmez. Yürümek iki mesafe arasına gidip gelmek değil, yaratıcı bir eylemdir. Gitmek ise hem kendi yalnızlığımıza çekildiğimiz hem de toplum olarak bizi dönüştürecek bir ayağa kalkıştır. Yolun sonunda aşk var, söz var, ses var. Yıldızların altında, hızla giden bir arabanın arka koltuklarında, kaçak atlanan bir tren vagonunda, çadırlarda, barakalarda, uzak diyarlarda, nerede olursa olsun gitmek ve yürümek yaratıcı bir eylemdir. Fırtına Vadisi'nden ilerledikçe bölgenin büyüsü daha çok artıyor. Özellikle Zilkale, ormanın içerisinde öyle bir konumlandırılmış ki sanki ormanın olmazsa olmazı olmuş. Zilkale, Erzurum-İzmir'e ulaşan önemli bir ortaçağ kervan yolu üzerindedir ve bu yolun güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Orijinal yapısı neredeyse tamamen korunarak günümüze kadar gelmiştir. Kale bütün özellikleriyle gezi boyu bizi en çok etkileyen yerlerden biriydi diyebilirim.
Kaleden sonra eşsiz özellikleriyle bizi büyüleyen ve adeta büyülü ormanları andıran Şimşir ormanlarını keşfettik. Dünyada benzeri az bulunan bu orman, dünyanın en sert ağaçlarından oluşan bir ormandır. Yosun kaplamış gövdeleri ve eşsiz görünümüyle bölgenin eşsizliğini bir kez daha gösterdi bize. Şimşir ağacı her mevsim yeşil kalma özelliğine sahip, genelde bitki ve çalı formunda olsalar da bazen ağaç formunda olabiliyorlar. Burası dünyada korunması gereken ilk 100 yerin içerisindedir. Kaçkar Dağları deyip de yaylalardan bahsetmemek olmaz elbette. Ülkemizin bütün yaylaları gibi Kaçkar Dağları'nın da yaylaları çok güzel. Fakat Kaçkarlar'da yaylalara giden yollar o kadar güzel ki yolun bitmesini istemiyor insan adeta. Yollar üzerinde mutlaka bölgeye özgü bir köprü göreceksiniz mesela. Bu köprüler dar vadiler üzerine yapıldıklarından dolayı genellikle tek gözlü olan kemerli köprülerdir. Yani köprülerin, şelalelerin, derelerin birleştiği orman yolları en az yaylalar kadar güzel Kaçkarlar'da. Ütopik ormanlardan yukarılara, yaylalara doğru ilerledikçe yağmur mevsiminden yavaş yavaş uzaklaşıyorsun. Hafif bir sis bulutundan sonra bulutların üzerine çıkıyorsun. Aşağıdaki bütün karmaşayı geride bırakıyorsun birdenbire. Kara bulutlarla kaplı gökyüzü birdenbire aydınlık bir gökyüzüne dönüşüyor. İki bulut katmanı arasında kalıyorsun ve en güzeli gökyüzüne daha çok yaklaşıyorsun. Yağmur bu kez üzerine değil aşağı tarafa yağıyor. Zaten görünce doğanın bu eşsiz dengesini insanın içinden özür dilemek geliyor. Ve çok net anlıyorsun ki doğanın sahibi insan değil. İnsan sadece onun küçük bir parçası. Bize Ütopya'yı andıran Kaçkar Dağları videomuzun sonuna geldik. Hepinize Kaçkar Dağları'ndan selam olsun.
Oğlum o kadar güzel yere kamp mı kurulur lan? Ayıp değil mi oğlum? Generators drive is the sense of unity or interconnectedness of all things. Evet, hızlı yolculuğumuz bitti. Kaçkarlar. Arkadaki numuneler. Numune de burada oturuyor böyle. En başta numune oturuyor. Peace. Mami peace.